Evet, Düsseldorf Fuarı'nı gezmeye devam ediyoruz. Yerli Türk markaları hakikaten burada bu sefer biraz çıkarma yapmış şekilde. Yanımda Fabro F45'in tasarımcısı, kurucu ortağı Alper Kundak var. Alper'cim. Teşekkür ederim Volkan Bey, hoş Vallahi geldiniz. çok güzel bir Türk markayı burada görmek. Çünkü hep böyle İtalyan, Alman, Fransız markaları görüyoruz ama Türk markasının burada olması çok güzel. F45'te biliyorsunuz İstanbul'da güzel de bir seyir yapmıştık. Bu kaçıncı gövde? Bu üçüncü gövdemiz, yeni rengimiz. Çok güzel gözüküyor renk. Evet, çok ilgi çekiyor fuarda. Diğer firmalarda farklı renk olmadığı için Baby Blue diye geçiriyoruz. Ama normal. Herkes beyaz beyaz teknelerle geziyor. Mavi, farklı renkler güzel ya. Tasarım Evet, yönünden çok ilgi güzel. çekiyor. Güzel bir tekne. Bir yeniliğimiz var enteresan. Bakın çapasını göstereceğiz. Sonra size Fabro F45'in içini göstereceğiz. Gizli çapamız. Güzel. Kapattığınızda sanki çapı görünmüyor ve fuar alanında da oldukça ilgi çekiyor. Çok fazla talep var. Sadece bunu görmek isteyen Bakın şu etrafımıza bir sürü bakın. Bir anda insanlar herkes var. burada duruyor ve biz bunu çekmeye devam ediyoruz. F45'in bir iç mekanını gezelim. Çünkü ufak tefek galiba yenilikler de var. Kesinlikle. 2024'e özel F45'teki yenilikle de birlikte Alper'le geziyor olalım. F45 aslına bakarsak 45 fitlik bir tekne. 45 fit ama aynı zamanda aynı modelin halı kullanarak şu an kapalı modeli de imal aşamasında. İstanbul Boat Show'da inşallah onu da sergileyeceğiz. Bakın bu gövde Burada. tasarımını burada görebilirsiniz. Hakikaten yani dışarıdan baktığımızda özben profil tasarımından bu ne dedirtiyor? Biliyorsunuz Bodrum'da da biz bir seyir yapmıştık. Çok ilgi çekiyordu. Yani bir yerli markanın burada olup bu kadar marka arasında gövde gösterisi yapması kıvanç duruyor bizi. Teşekkür ederim. Bunlar, şimdi ne bunlar? F45'in teknik Teknik özellikleri. özelliklerine bakalım. Kabuk boyu 12 metre, tam boyu 13-20, genişliğimiz 4 metre, draftımız 60 santim. Yani kuyrukları kaldırdığınızda 60 santim sığ sulara kadar yanaşabiliyorsunuz. Standartta 2 tane 380 beygir kuyruklu makinamız var. Top speed'imiz 35 knot, cruising speed'de 22 knot'a ulaşıyoruz. 2 kabinimiz var, bir ortak banyo tuvaletimiz var. 1000 litre yakıt kapasitesi, tatlı su tankı 400, Blackwater, Greywater 95'er litre, CE sertifikasyonumuz ve Fiberglass IREX uygulamamız. Şimdi bunun içini görelim. Yani dataların rakamlarını gördük ama esas... Burada aynı zamanda güzel. 4. teknemizin modelini, maketini görebilirsiniz. 4. teknemiz kapalı olarak imal ediyoruz. Oturma yerleşimde bir tık farklılıklar var. Yeni bir dizayn. Evet, bu havuzunu tamamen değiştirmişsiniz. Evet, güverte kalıp aynı, hal aynı ama üst model değişik. Bakın buradan size şurada yakındaki şeyi de göstereceğim. Tekli bir geçiş yapmışlar. Daha geniş bir havuzluk yerine platform. Çok valla güzel gözüküyor. Aynı zamanda yan camları giyotin cam gibi düşünebilirsiniz. İnen kalkan bir cam sistemi yapıyoruz. İskele sancakta da kapılar olacak. Ulaşım için, kullanım için çok rahat olacak. Bir de şöyle bir şey var. Kapalı, yani kötü havalarda da böyle kapalı tekneleri kullanamak, kapalı kabinli tekneleri kullanabilmek Evet, güzel. özellikle İstanbul Boğaz'da kapalı tekne kullanmak çok mantıklı. Müşterilerimiz özellikle bunları istiyor. Hemen havuzluğa ve yüzme platformuna geldik. Bu hareketli mi? Bunda sabit ama opsiyonel olarak hareketli platform İstanbul'daki yapıyoruz. kullandığımız, seyir yaptığımız teknede hareketlisi gövdede, vardı. evet, Onun da hareketliydi. görüntüsünü koyuyor oluruz. Buradan Burada da- makine dairesine erişiminiz var. Bütün makineler, aküler, tanklarımız her şey burada. Buradan kolayca ulaşabilirsiniz. Çok güzel. Aynı zamanda büyük eşyaların depolamasını buradan yapabilirsiniz. Kış güneşlenmenin altında Seabob garajımız var. Garaj önemli. Biliyorsunuz teknelerde en çok ihtiyacı olan şey bir şeyleri bir yere koyabilmek. Güzel, burada bir Karbon tente Karbonla değil mi? direklerimiz, evet. Güneşlenme alanımız. bu artık Fabro'nun alameti farikası oldu. Evet. Separasyon. Buraya geldiğin zaman burası bir mutfak alanı ama bu taraftan da kimse kimseyi görmüyor. Özellikle hani marinada falan otururken. Kesinlikle. İsterseniz Çok kapatın. ilgi görüyor. Bizim klasmandaki teknelerde hiçbirinde bu yerleşim yok. Özellikle müşteriler buna bayılıyor. Gerçekten güzel. Buraya geldiğimiz zaman geçen seferki 45'te gördüğümüz benzer bir oturma düzeni var. Sanki bunun koltukları birazcık daha güzel, fena olmamış. Renge uysun diye açık renk tercih ettik burada. Yine bu arkadaki pop-up ışıkları zaten hatırlıyorsunuz. Buradaki koç boynuzları çok şık. Özellikle böyle ne diyeyim size, dışarıdan baktığınız zaman albenisi yüksek usturmaçalarımız da var. Buraya geldiğimiz zaman bir dümen mahalli. Daha önceden seyir yaptığımız için size aşinasınız. Az önce size çapayı atarken
Bu kamerayı da göstermeyi ihmal etmeyelim. Kameradan görebiliyorsunuz nereye attığınızı, bir tehlike yaşamamak için. Evet, süper. Burada aynı zamanda teknenin kendine özel yazılımı var. Power'a tıkladığınızda elektriğin nereden geldiğini görebiliyorsunuz. Tıklıyorum o zaman. Burada şu an Shore Power aktif. Fluids'e tıkladığınızda tanklarımızı görüyorsunuz. Lights'ta ışıkları buradan kontrol edebiliyorsunuz. Aslında tekneyle ilgili ihtiyacınız olan Her bütün şeyimiz özellikleri burada kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Bu da bildiğimiz, artık alıştığımız hem ayak destek ünitesi hem de burada koltuk ayarları. Az önce görmüş olduğunuz gibi burada da yine bir buzdolabımız da var. Bu tavan açılıyor mu? İkinci gövdemizdeki sunroof vardı hatırlarsanız. Bunu da sabit cam yaptık opsiyon olduğunu gösterebilmek için. Güzel. Güzel bir müzik sistemi olduğu her yerinden belli. Her tarafta hoparlörleri koymuşsunuz. Evet. Burada da var, burada da var, burada da var. JL ile devam ediyoruz hoparlörlerimizde. Müşteriler özellikle onu istiyor. O zaman şimdi size bir de kabinleri gösterelim. Evet, iç mekana geçiyoruz. Bu arada bir önceki gördüğüm F45'ten farklı bir iç mekan tasarımı var burada. Galiba ufak tefek Evet, dokunuşlar burada yapmışsınız. kendimize biraz yenilik kattık diyebiliriz. Bu teknemizde artık 2024 Edition olarak sunabiliriz. Şuraya bakayım ne var. Hop, Burada, bir burada 90 buzdolabı. litre Güzel. buzdolabımız var. Buraya da baktım. Burada sigorta elektrik paneli. sigortamız. Şuraya bir giriyoruz. Oh, çok güzel kokuyor. Tavan burada var, döşeme. Numuk kullanmışsınız galiba, değil mi? Evet, Alcantara kumaşı. Alcantara. Burada yine Cilalı, lakeli saklama alanlarımız. yüzeylerimiz. Yatağın altında da Bakın, aynı zamanda çekmeceler marka var. kendine özel ürünler de yapmaya devam ediyor. Vakko'dan yapmışlar. Bravo, hoşumuza gitti. Arka tarafta da bir televizyon var. Fazladan misafiriniz olduğu zaman nerede konaklatacaksınız? Şimdi onu da göstereceğim size. Evet, hemen burada teknenin sancağında oldukça geniş bir tuvalet de var. Dediğim gibi bir misafiriniz var ya da çocuğunuz geliyor, böyle eğiliyorsunuz. Böyle geldiniz, hop burada oturdunuz. 2 kişilik yatak var. Güzel. Burada baş mesafesini birazcık daha genişletmek açısından içeriği de oymuşlar. Dolayısıyla bir önceki gördüğüm F45'e göre farklı bir interior design, yani iç mekan dizaynı da sağlanmış oluyor. Şimdi teknenin baş tarafına gidelim. Alper'le oradaki son detayları da konuşalım. En son senle tersaneyi gezdiğimizde 34 metreyi üretiyordunuz. Ondaki durumlar nasıl? Onda main deck altı çelik kısmımızı tamamladık. Hatta onun döndürme operasyonunu da yaptık geçtiğimiz haftalarda. Videosunu gördüm. Evet. Alüminyum üst bina startını verdik. Başlıyor. Onu da 2025 yazına hazır ediyoruz. Harika. Şimdi F45'in baş tarafında da böyle bir güneşlenme alanı, bir minder var. Ön tarafta yine 2 kişinin oturabileceği yine bir alan var ve ırgatın ve çapanın saklı olduğu bir orada bir alan görüyorum. Burada yine aynı zamanda aynı güneşlenme Karbon tenteyi çıtaları gördüm. kullanabiliyorsunuz. Güzel. Peki Fabro'yu bundan sonra hangi Avrupa veya hangi dünya fuarlarında göreceğiz? Şu an ilk fuarımız karadaki en büyük fuar Düsseldorf'tayız. Seneye denizdeki en büyük fuar Cannes'da olacağız. Güzel. Seneye derken bu sene unutmayın. Eylül ayında. Çok da 2024 kalmadı. Eylül Merak ayında. etme, birkaç kişi daha seneye diyor. Aslında önümüzde sadece 6 ay kaldı. Monaco'da da bir işbirliğiyle birlikte tender olarak hizmet verebiliriz. O zaman Fabro nereye? Biz oraya. Düsseldorf fuarında bir Türk markanın standını ve teknesini daha gezdim. Yine fuarı gezmeye devam edelim. Hoşça kalın.